Sporcu genler. Aslında Kylian, var olan çoğu dünya yıldızı futbolcunun aksine oldukça şanslı bir çocuktu. Doğup büyüdüğü yer olan Bondy tam anlamıyla sporsever bir muhitti ve ailesi tam anlamıyla sporu destekliyordu. Baba Wilfried Mbappé futbol aşığı bir adamdı. Zamanında çok daha iyi şartlarda iş bulmak ümidiyle Kamerun'dan Fransa'ya göçmüştü. Hem hayatının aşkı Fayza ile burada tanışmış, hem de genç bir takım olan AS Bondy'nin antrenörü olmuştu. Kylian'ın annesi Fayza, üst düzey bir handbol oyuncusuydu. Fransa'nın en üst liginde oynamaya başlamıştı ve yeni doğan oğlunun da en az kendisi kadar iyi bir handbol oyuncusu olmasını istiyordu. Fakat Kylian, gelecek vadeden bir futbolcu olacaktı. Kylian, yaşı henüz bir elin parmak sayısını geçmeden AS Bondy'nin tanıdık yüzü olmuştu. Babası olsun ya da olmasın tesislerde oluyor, antrenman yapan futbolcularla o da kendince ısınma hareketleri yapıyor ve babasının maç öncesi verdiği taktikleri sanki biraz sonra kendisi oyuna girip uygulayacakmış gibi müthiş bir dikkatle dinliyordu. Bütün oyuncular için Kylian maç öncesi şans maskotu olmuştu. Her bir oyuncu maça çıkmadan önce Kylian ile beşlik çakardı. AS Bondy, bunun kendilerine şans getirdiğine inanırdı. Takım gol attığında takımla birlikte sevinir, gol yediğinde ise takımdan belki de daha çok üzülürdü. Futbol, onun kodlarında vardı. 6 yaşına bastığında soran herkese futbolcu olacağını söylerdi. Tartışmaya kapalı. Önce Fransa milli takımında oynayacağım. Sonra Dünya Kupası'na gidip bir sürü GL atacağım. Heyecanı, isteği ve azmiyle hem çevredeki insanların takdirini topluyor, hem de enerjisiyle o insanları güldürüyordu. Kylian küçükler takımıyla futbol oynamaya başladığında onu tanıyan herkesi şaşırttı. Gerek top sürmede gerek pas antrenmanlarında bütün çocuklardan çok daha iyiydi. Tam anlamıyla doğduğundan beri Bondy ile iç içe büyümüştü ve yıllarca gördüğü, dinlediği her şeyi kapmıştı. Topla yatıp topla kalkıyordu fakat yetenekleri insanların düşündüğünden çok daha fazlaydı. İlk yarı mavi formayı giyiyor, takımı 6 gol atıyordu. İkinci yarı kırmızı formayı giyiyor ve takımı beraberliği sağlıyordu. AS Bondy hayretle potansiyel yıldız adayına bakıyordu. Kylian'ın hayatı tam anlamıyla futboldu. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor ve çevresinde futbola karşı ilgisi olan her kim varsa onlarla sadece futbol konuşuyordu. Bondy'ye gidiyor, herkesten daha fazla antrenman yapıyor ve küçücük yaşına rağmen Thierry Henry'nin Zidane'den çok daha iyi bir futbolcu olduğunu savunmaya çalışıyordu. Thierry Henry, Kylian için bir rol model olsa da bu çok uzun sürmedi. Kylian bir akşam Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'ın müthiş yıldızı Cristiano Ronaldo'yu Chelsea'ye karşı izlemişti ve ona hayran kalmıştı. Cristiano iriydi, güçlüydü ve topla çok çevik hareketler edebiliyordu. Topu harika saklıyor, çok hızlı adam eksiltiyor ve çok yükseğe sıçrıyordu. Cristiano, harika bir kafa golü atmıştı ve Kylian ile birlikte bütün Manchester United taraftarlarını adeta coşturmuştu. Maç penaltılara gittiğinde ise Cristiano atışını kaçırmıştı fakat Chelsea'de penaltıları kaçırınca Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. "Sen İngiliz değilsin Kylian, ne bu sevinç," demişti annesi. Kylian evin içinde seviniyor ve Manchester United taraftarı ile birlikte sanki maçın oynandığı stadyumdaymış gibi sallanıyordu. "Ben futbolcu tutarım anne, takım değil," dedi. Ve Cristiano Ronaldo artık benim favori futbolcum. Ertesi gün, Bondy antrenmanında Kylian'ın ağzından sadece Cristiano Ronaldo dökülüyordu. "Artık yeni bir favorim var efendim," demişti Bondy antrenörüne. "Ronaldo." Antrenör kaşlarını kaldırdı. "Brezilyalı olan mı?" Kylian kahkaha attı. "Hayır efendim, Cristiano Ronaldo. Manu'nun süper yıldızı. Dün akşam izlediniz mi?" Bütün takım başını salladı. Kylian'in bir anda bütün motivasyonu Cristiano Ronaldo'ya doğru kaymıştı.
Kendisine müthiş hayranlık duyuyordu ve artık tamamen Cristiano'nun olduğu maçları izliyor, o maçlardan ders alıyordu. Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olduğunda Kylian kendisi transfer olmuş gibi bir ciddiyete bürünmüştü. Odasının duvarlarını komple Cristiano Ronaldo ile süslemiş ve bütün ilhamını ondan almaya başlamıştı. Kylian kendisine bir amaç belirlemişti. Tıpkı Ronaldo gibi. Önce Bondi'nin en iyisi olacaktı. Kendisini parlatacak ve adından söz ettirecekti. Ailesinin sporcu kökenli olması büyük bir şanstı ve bu şansı elinden geldiğince kullanacaktı. Sonra Paris'in en yetenekli futbolcusu olacak ve doğup büyüdüğü bu şehirde hafızalara kazanacaktı. İlerleyecek ve Fransa'yı da fethedecekti. Sonra bütün dünyanın parmakla gösterdiği bir yıldız oyuncu olacaktı. Bunlarla kendisini sınırlamayıp bir oyuncunun alabileceği tüm kupaları alacaktı. Büyük başarıları, büyük hedefleri olan insanlar gerçekleştirebilirdi. Hayali bile güzeldi. İlk tezahürat. Ne var ne bakıyorsun? Kylian, okulunun yemekhanesinde öğle arası yemeğini yerken duyduğu bu ses sonucu irkildi. Daha önce tartışan insanlar görmedin mi ha serseri? Bir şey diyemedi. Okulunun en belalı çocuklarından biri olan Bellamy kız arkadaşıyla tartışıyordu ve sinirini yine çevresindeki çocuklardan çıkarıyordu fakat bu sefer sınırları aşacak gibiydi. Kylian yemek tepsisindeki peçetesini alıp ağzını sildi. "Sanırım bugünlük bu kadar yeter," dedi içinden. Herhalde birazdan kıyamet kopacak, babası olası bir zorbalık konusunda asla geri adım atmaması gerektiğini, her zaman hakkını savunması gerektiğini söylemişti. Ama Kylian, o an bunu yapmaktan korktu. Bellamy gerçekten de tam bir baş belasıydı ve okulda sudan sebeplerden dolayı insanlarla kavga etmeye bayılırdı. "Evet Punk. Sana diyorum, duymuyor musun?" Kylian cevap vermedi. Bellamy'nin sondaki ses yükseltişi yemekhanedeki bütün çocukların dikkatini çekmişti ve bir ses uğultusu olan yemekhane bir anda dinginleşip sessizleşmişti. "Ne dememi istiyorsun?" dedi Mbappe. Aslında Bellamy'den korkmuyordu fakat yemekhanede bir tatsızlık çıkmasını da istemiyordu. "Kendini savunmanı istiyorum," dedi Bellamy. Kylian başlangıçta ne dediğini anlayamadı fakat Bellamy'nin bir anda tepsisindeki elmaya yönelmesi saniyeler içerisinde anlamasına sebep olmuştu. Bellamy tepsisindeki elmayı alıp sert bir şekilde Kylian'a fırlattı fakat Kylian hemen eğildi. Elma Kylian'ın üzerinden geçti ve hemen arkasında oturan iri kıyım bir başka çocuk olan Andre'nin tam sırtına geldi. Andre mızrak yemiş gibi bağırdı fakat bu bağırış sadece birkaç saniye sürmüştü. Ayağa kalkıp hızlıca arkasına döndü. Gözüyle etrafı şöyle bir süzdü ve elmayı atanın Bellamy olduğunu anlaması pek vaktini almadı. Hızlıca onun üzerine doğru yürüdü. Yakasına yapıştı fakat Bellamy de saniyesinde Andre'nin yakasına yapışmıştı. Çocuklar arasında birbirlerine yönelik itişmeler başladı. "Birisinin sana haddini bildirmesi gerekiyor Bellamy," dedi Andre. Bellamy'nin yakasına yapışmıştı. Bellamy hızlıca Andre'yi itti. "Hadi bildirsene. Ne yapabilirsin bana he?" dedi. Andre bu söze sinirlendi. Tam Bellamy'nin üzerine yürüyecekti ki bir düdük sesi durmasını sağladı. "Siz orada ne yapıyorsunuz öyle?" demişti öğretmenlerden birisi. Hızlı adımlarla çocukların yanına doğru geldi. Andre, Bellamy. "Utanmıyor musunuz kavga etmeye?" dedi. Andre, Bellamy'nin yüzüne nefretle bakıyordu. "Bay Darrell, bana elma fırlattı," dedi Andre. "Sürekli okulda tartışma çıkarıyor ve sürekli birilerine bela oluyor. Birisinin bu çocuğa haddini bildirmesi lazım." Bay Darrell her iki çocuğa da kaşlarını çatmış bir şekilde baktı. "Siz de çözümü kavga etmekte buldunuz öyle mi?" dedi. "Bu nasıl bir sorumsuzluk böyle? Kavga size hiçbir şey kazandırmaz çocuklar. Şiddet, bir şeyleri çözüme kavuşturmanız için başvurmanız gereken bir şey değildir."
Çocuklar gözlerini birbirlerinden ayırmadı fakat hala daha birbirlerine sinirli bir şekilde bakıyorlardı. Kendinize gelin. Siz bu okulda yakın iki arkadaştınız. İkinizin de hayali futbolcu olmak değil miydi? Şimdi ne diye birbirinizle dövüşüyorsunuz? Gücünüzü sahada, futbol için kullansanıza. O günün sonunda, okulun büyük ilgisi karşısında çocuklar maç yapmada karar kıldı. Andre'nin amacı, Bellami'ye dersini vermekti. Bellami'nin amacıysa çocukları rezil edip bütün okula hava atmaktı. Başlama vuruşu başladığında her iki takımın da oyuncuları fırtına gibi koşmaya başladı. Kylian, takım arkadaşlarıyla birlikte daha önce hiç organize futbol oynamamıştı fakat o an sanki bütün takımla antrenman yapmış gibi bir uyum içerisindeydi. Kylian'ı daha önce izlemeyenler ya da Kylian'ın futbol becerilerini hafife alanlar büyük bir şaşkınlığa uğradı. Bellami ve Andre'nin kavgasından ziyade Kylian'ın oyun becerisi, süratı konuşuluyordu. Öyle ki büyük bir rekabet içeren bu kavga, varlığını unutturmuş ve tüm okul sadece Kylian'ın şovunu izlemeye gelmiş gibilerdi. Bir an için Bellami ve Andre de aralarındaki husumeti unutup Kylian'ın şovunu izlemeye odaklandılar. Kylian, seri çalımları ve hareketli bilekleriyle adam eksiltiyor ve görev yeri olan sol kanattan akın akın saldırmaya çalışıyordu. Takım arkadaşları birbirlerini güzel tamamlıyorlardı. Andre sağ kanattan topu Kylian'a atmış, Kylian rakibinden kurtulup topu Andre'ye geri göndermiş ve Andre iyi bir vuruşla topu ağlarla buluşturmuştu. Birkaç dakika sonra çok hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Kylian rakiplerini ip gibi dizmiş, topu yine Andre'nin önüne bırakmıştı. Andre hata yapmadan topu filelerle buluşturmuştu. Fakat gerek Andre gerekse Bellami, her ikisi de amacına ulaşamadı. Kylian, Andre'nin takımındaydı ve o kadar güzel bir röveşata golü atmıştı ki hem Andre'nin amacını kendi başına gerçekleştirmişti hem de Bellami'nin amacı olan bütün övgüleri kendisi toplamıştı. O yaş grubundaki çocukların oynadığı oyuna nazaran oldukça fazla sert bir mücadele olmuştu. Öyle ki bir Bellami'nin takımındaki bir çocuğun tam boğazına top çok sert gelmiş, çocuk yerde nefesi kesilmiş bir halde sayıklamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. "Varlık, varlık, beni seçme," demişti. Kylian, Andre, Bellami ve diğer herkes çocuğun başında endişeyle toplanmıştı ve bir an için maçın devam etmemesine kararda kılınmıştı fakat genç çocuğun durumunun pek ciddi olmadığı anlaşılınca oyun devam etti. Kylian genelde defansa pek yardım etmiyordu. Takım arkadaşları kendisinden son derece memnundu fakat Kylian defansa dönmeyi vakit kaybı olarak görüyordu. Kendisini kanatta çok iyi hissediyordu fakat bu hissiyat takımına pahalıya patladı. Bir kontra atakla az adamla yakalandılar ve Bellami hızlı bir şekilde topu kapmış, Kylian'ın olduğu kanatı boş bulmuş ve önündeki boş alanı değerlendirmişti. Tam da takım arkadaşlarının istediği türde bir orta açmıştı ve takım arkadaşlarından birisi, röveşata vole karışımı bir vuruşla Meş'in yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu. Andre, Kylian'ın yanına geldi. "Yeterince iyisin ama defansa yardım da etmelisin Kylian, her şey gol atmak değil inan bana," dedi. Santrayla topu oyuna soktular. Aya paslarla Kylian ve takımı rakip takımın ceza sahası içerisine kadar girmişlerdi. Bir anda top boşta kaldı ve tam da Kylian'ın olduğu kısma doğru sürüklenmeye başladı. Kylian, çok etkili bir vuruş çıkardı fakat top yan direğe çarparak farklı bir yöne gitti. Rakip takım kontra atağa kalkmak istemişti fakat bu sefer çıkarken kaptırdıkları topun faturası kendileri için ağır oldu. Andre rakip takımın yaptığı bu hatayı affetmedi. Fazlasıyla açılmış olan kaleci, Andre'nin düzgün ve etkili şutunun havada süzüle süzüle kendisine doğru geldiğini gördü ve her ne kadar kalesine hızlı bir şekilde dönmeye çalışsa da topla birlikte kendisini kalede buldu. Maçın ikinci yarısı, ilk yarısına nazaran çok daha sert geçiyordu. Andre ve Bellami arasındaki bu rekabet artan nabızlardan dolayı daha da şiddetli oluyordu ve çocuklar tam anlamıyla birbirlerine çok sert müdahalelerde bulunuyordu.
Öyle ki bir pozisyon oldu Bellamy. Topu hızlıca sürmeye çalışan Kylian'a doğru çok sert bir şekilde kaydı. Kylian, ustalıkla topu köşeye çekmişti ve Bellamy'yi resmen rezil etmişti. Okul tribününde maçı izleyen çocuklar müthiş bir iç çektiler, fakat hareketin estetikliğinden ziyade tehlikesi öğretmenlerin dikkatini çekmişti. "Bellamy," dedi spor hocası. "Bir daha öyle bir şekilde kayarsan seni kırmızı kartla cezalandırırım." "İşte bile," diye cevap verdi Bellamy. "Rakibime müdahalede bulunmadım. Müdahalede bulunmadığım birisi için beni cezalandıramazsınız." Fakat ne olursa olsun maçın geri kalanında üstünlüğünü açık ara farkla koyan Kylian ve arkadaşlarıydı. Kylian, defanstan aldığı topu ileride defansın arkasına sarkmaya hazırlanan takım arkadaşına iletti fakat takım arkadaşının düzgün vuruşu golle sonuçlanamadı. Ne yazık ki kaleci topu güzel bir şekilde çelmişti. Bellamy'nin, Kylian'ın bu kadar uzun bir topu bu kadar nizamlı bir şekilde iletmesine canı sıkılmıştı. Rakip takımın modu her şeye rağmen bu ataktan sonra ciddi anlamda düştü. Bir reaksiyon göstermek istiyorlardı fakat Kylian ve arkadaşları oyuna üstünlüğünü koyan isimlerdi. Bir korner hakkı kazandılar. Andre'nin tavsiyesi üzerine topun başına Kylian geçmişti. Takım arkadaşlarından birisinin kendisini unutturduğunu fark etti. Ortayı tam da takım arkadaşının olduğu yöne doğru yarı yumuşak yarı sert bir şekilde açtı. Topun gelişine var gücüyle vuran çocuk gol atamadı ama takımına penaltı vuruşu kazandırdı. Rakip takımdan bir oyuncunun eli açıktı. Topun başına Andre geçti ve dik bir şekilde Bellamy'nin suratına baktı. Rakip takımın kalecisi sağa sola zıplayıp Andre'nin dikkatini dağıtmaya çalışıyordu fakat Andre bundan etkilenmiş gözükmüyordu. Andre gerildi ve tempolu adımlarla topa doğru gitmeye başladı. Şutunu attı fakat kaleciyle aynı yöne nişanladı. Top kaleciden döndü. Rakip takımdan bir oyuncu topu uzaklaştırmaya çalıştı fakat Kylian çevik bir şekilde o kadar hızlı topu çaldı ki kendisini bir anda kaleciyle karşı karşıya buldu. Topu kalecinin bacaklarının arasından kaleye göndermişti. Olmuştu. Şimdi kelimenin tam anlamıyla bütün okul inliyordu ve Kylian mutluluktan havalara uçmuş gibiydi. Kendisini hiç olmadığı kadar mutlu hissetmişti o an. Maçın açık ara farklı oyuncusu Kylian oldu. Zaten Kylian'ı yakından tanıyan herkes bu duruma şaşırmamıştı fakat o gün bütün okulun bunu görmesi de Kylian'ın çok hoşuna gitti. Kendisini bir an için Cristiano Ronaldo gibi hissetmişti ama bu övgüler yetmemişti. Daha da fazlasını istiyordu. Cristiano'nun hayatını okumuştu. Cristiano da çocukluğunda iyi bir futbolcuydu ama bugün geldiği noktaya çok çalışarak gelmişti. Futboldan gelecek olan başarı, ödül her ne olursa olsun bunu alması için Kylian'ın çok çalışması gerekiyordu. Çalışacaktı da. Yetenek bir yere kadar seni parlatabilirdi. Asıl parlaklık çok çalışmaktan geliyordu. Clairefontaine üzerinden yükseliş. Kylian 13 yaşına bastığında artık yeni bir maceraya hazırdı. Fransa'daki çoğu yetenek avcısının dikkatini çekmişti ve izleniyordu. Bunun farkındaydı. Zorlu bir deneme sürecine girdi ve nihayet Clairefontaine'den onay aldı. Anelka, Henry gibi yıldız oyuncuların kariyerlerine başladığı yerdi Clairefontaine. Kylian için Clairefontaine'de futbola başlamak, kariyeri için atılmış dev bir adımdı. Kylian, hafta içleri Clairefontaine tesislerinde kalacak, hafta sonları ise ailesinin yanına gidecekti. Bu duruma pek üzülmedi çünkü 13 yaşında olmasına rağmen kariyeri için her yere gidebilecek cesarete sahipti. Clairefontaine tesisleri adeta saray gibiydi ve sporla ilgili her şeyi barındırıyordu. Kapalı futbol sahası, yüzme havuzu, spor salonu, tenis kortları ve daha nicesi gençlerin hizmeti altındaydı. Asbondi'de babasıyla birlikte çalışmakta çok daha iyiydi fakat akademide, Fransa'nın gelecek vadeden genç savunma oyuncularına karşı çalışmak, kendisini onlarla sınamak Kylian için çok daha tercih edilesi bir şeydi.
Sınırlarını zorlamayı seviyordu ve adım adım hayalindeki üne kavuşacağına inanıyordu. Clairefontaine Başkanı Kylian'ı izledikçe hayran kalıyordu. Saf bir yeteneği vardı fakat usta isimlerin elinde o yetenek parlatılmalıydı. Sırf bu yüzden hem Kylian ile daha çok ilgilendiler hem de Kylian'ın yumuşak taraflarına odaklandılar. Kylian'ın koşma tarzını geliştirdiler, bu sayede hızı da arttı. Yumuşak ayağı üzerine daha çok ilgilendiler. Kylian tam bir gol makinesi olma yolunda emin adımlarla gidiyordu. Hafta içi Clairefontaine'de öğrendikleri üzerine pratik yapıyor, hafta sonu eve geldiğinde ise sokaktaki arkadaşlarına hareketleri gösteriyordu. En iyisi olmaya kararlıydı Kylian. Arkasında büyük harflerle Mbappe formasını giymenin hayaliyle hareket ediyordu. Real Madrid'in o bilinen beyaz formasını giyecek, Cristiano Ronaldo ile birlikte kanatlardan Barcelona'yı domine edecek ve gol üzerine goller atacaktı. Sırf bu yüzden, akademideki diğer çocuklar uyurken geceleri kalkıp çok daha fazla antrenman yapıyordu. Futboldan başka bir şey düşünmüyor ve tam anlamıyla futbolla yatıp kalkıyordu. Kylian Mbappe kaleye baktı. Kylian vurdu, guaololololololo. Herkes uyurken kendisiyle maç yapıyor, çıkarabilirsen kendini boşa çıkar, çıkaramasan da takım arkadaşının çıkmasına yardımcı ol, deyip hocalarından öğrendiğini söylüyordu. Emeklerinin karşılığını kısa bir sürede almaya başladı. Clairefontaine'in hazırlık maçında fırtına gibi patladı ve maçın yıldızı olmuştu. Akademideki herkes kendisini alkışlıyordu. Kylian'a Avrupa devlerinden ilk ciddi teklifi Rennes yaptı. Rennes kulübü, oğlanı yakından takip ediyordu ve onu deneme maçına çağırma teklifinde bulunmuşlardı. Kylian, açık ara öndeydi. Fırtına gibi esti ve takımdaki en öne çıkan oyuncu olmuştu. Bütün kulüp yöneticileri Kylian'a yerli Henry demeye başlamıştı. Kylian, Rennes'in teklifinde kararsız kaldı ama babası düşünmek istiyoruz, dedi. Çünkü bir sonraki teklif çok daha ciddiydi. 2010 İngiltere Premier Lig şampiyonu Chelsea, gözlemcilerini Avrupa'nın dört bir yanına göndermişti ve şaşırılmayacağı üzere Kylian, radarlarına giren ilk isimlerden birisi olmuştu. "Seni Londra'ya çağırıyorlar oğlum," dedi Wilfried. "Gidelim mi?" "Tabii," dedi Kylian. Çocukluk kahramanlarından olan Didier Drogba ile tanıştı. Onunla futbol oynadı. Drogba'yı yakından izlemek kendisi için çok büyük bir işti. Deneme sahasına çıktı ve yine bütün hünerlerini yaşına göre ustalıkla gösterdi. "Kylian'ı aramızda görmekten mutluluk duyarız," dedi yöneticiler. Wilfried yine kendine has nazik tonuyla, "Düşünmek istiyoruz," dedi. Gerçekten de düşünmek istiyorlardı. Kylian'a bütün Fransa talipti ve Avrupa'nın önde gelen Liverpool, Bayern Münih, Manchester City gibi takımları da Kylian için sıraya girmişlerdi. Fakat Fransa'nın efsanesi Zidane'nin başta olduğu Real Madrid'in Kylian'a teklifte bulunması, tam anlamıyla Kylian için bir rüyaydı. Hem kendi vatanından birisi orada teknik direktördü, hem de hayalindeki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo orada fırtına gibi esiyordu. Zidane, Kylian'a 14. doğum günü hediyesini vermek için İspanya'ya davet etti. "Tabii," dedi Kylian tekrardan. Hayatının en güzel doğum günü hediyesini almıştı. Real Madrid'in tesislerine gittiğinde büyülendi. İsmini bildiğiniz futbolcu antrenman yapıyor ve bir sonraki müsabakaya hazırlanıyordu. Kylian hızlıca gözlerini gezdirdi. Süperstarı tam karşıda, işte oradaydı. Cristiano Ronaldo düz koşu antrenmanı yapıyor ve takım arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ömür boyu unutmayacağı bir anı olmuştu bu. Kylian, en büyük idolünün yanına gitti. Beyaz antrenman üniforması giydi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte fotoğraf çekindi. Real Madrid'in akademisinde bir haftalık bir süre geçirdi. Kendisini zorlayan genç yıldızlar karşısında zorlandı ama yine de parladı.
Bir haftanın sonunda müjdeli haberi Zidane verdi. "Oğlumuz harika, Real Madrid altyapısında çok daha harika olacaktır. Eminim," dedi. Kylian'ın kalbi küt küt attı fakat babasının cevabı kendisini yine oldukça şaşırtmıştı. "Şimdilik düşünmek istiyoruz," dedi Wilfried. "Teklifiniz bizi çok onore etti ama şu an için düşünmek istiyoruz." En büyük hayaliyle birlikte futbol oynama olasılığına bu teklifi vermesi Kylian'ı şaşırttı fakat bir açıdan da babasına hak verebiliyordu. Eğer teklifi kabul etselerdi ailesinden ve arkadaşlarından çok fazla uzakta kalacaktı. "Eğer sıkı çalışmaya devam edersem, ileride yeniden bu takımlardan teklif alabilirim," dedi. Kararını vermişti. Şimdilik Real Madrid'e hayır diyecek ve Fransa'da ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olacaktı. Harika bir akademisi olan, çok üst düzey bir takımda oynayacak ve orada kendisini geliştirebildiği kadar geliştirecekti. Hem yaşı daha çok gençti. Futboldan ziyade hayat hakkında da öğrenmesi gereken çok fazla şey vardı. Monaco. Bu ve bunun gibi daha nice faktörden dolayı Kylian, Monaco'yu tercih etti. Fransız ekibinin Fransa'nın neredeyse bütün şehirlerinde, bütün takımlardan çok daha fazla yetenek avcısı vardı. Kylian'in ailesi, bu yetenek avcılarını Bondi yıllarından bu zamana kadar tanıyordu. Bunun efektif bir yanı olmuştu. "Monaco'nun yıldızı olması için hiçbir sorun yok," dedi yöneticiler. Kylian, tesisleri gezdiğinde çok etkilendi. En az Chelsea ve Real Madrid'in tesisleri kadar büyük ve moderndi burası. Köklü, tarihi olan bir yerdi bu tesis. Fransa'nın dünyaca ünlü Nice yıldızları burada yetişmişti. Kylian, Monaco'ya transfer olduğunda Monaco 13 yıldır ligde şampiyon olamıyordu. Hatta öyle ki 2011 senesinde 2. lige düşmüşlerdi fakat bir sonraki yıl kulüp tekrar ayağa kalkarak ana lige yeniden yükselmişti. Kendisini kanıtlamak için antrenmanlarda var gücüyle çalıştı. Genç takımdaydı fakat Clairefontaine olsun, Bondy olsun bu kulüplerden ne öğrendiyse hepsini faaliyete döküyor, elinden geleni yapıyordu. "Harikasın Kylian," demişti takım arkadaşlarından biri. Kylian, kendisini marka alan defans oyuncusundan kurtulmuş, arkasını dönerek golünü atmıştı. "Boştayım Kylian, süpersin. Serbest vuruş. Vurmak ister misin?" Eğer Thierry Henry 17 yaşında bunu başardıysa Kylian Mbappé de bunu başarabilirdi. Bu motivasyonla her gün bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Akademideki 3. yılının sonunda formayı giyme ve bütün Fransa'yı etkisi altına alma hayali vardı. Fakat işler planlanıldığı gibi pek gitmedi. Kylian, her gün elinden geleni yapmaya çalışıyordu fakat Monaco teknik direktörünün dikkatini bir türlü çekemiyordu. "Neyi eksik yapıyorum ki?" diye kendi kendisine sordu. "Defansa gidiyorum, boş oyunculara pas çıkarıyorum ve elimden gelen her şeyi yapıyorum fakat neyi eksik yapıyorum ki?" Kylian durmaksızın çalışmaya devam etti. Monaco'da sevilmediğini düşünüyordu. Bu onun özgüvenini ve futbola karşı duyduğu heyecanı kısıtlıyordu fakat devam etti. 2015 senesinde Monaco, transfer piyasasında Paris Saint-Germain ile yarışamayacağını anlayınca iç pazara yöneldi. Fransa'nın genelinde çok fazla yetenekli genç çocuk vardı ve Monaco yönetimi bu çocukları keşfedip parlatmak istemişti. Kylian Mbappe'den de üst düzey yöneticilerin o zaman haberi oldu. Mbappe yetenekli bir çocuktu evet ama altyapıda çok fazla yetenekli çocuk olduğu için yöneticilerin tam anlamıyla dikkatini çekememişti. Monaco yönetimi iç pazara yönelmeye başlayınca Kylian için şans doğmuş oldu. "Sahne senin Kylian, göster kendini," dedi. Kylian az takıma çıkma için oynanan maçta fırtına gibi esti. Ceza sahası içerisinde kendine ayrılan alanı doldurdu ve sert bir şutla topu kalecinin bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu. "Seni tebrik ediyorum," dedi başkan yardımcısı. Maç sonu, nefes nefese kalmış olan Kylian'ın saçlarını ovalıyordu.
Genç takıma veda edebilirsin. Artık az takıma çıkıyorsun. Kylian, acelesi olan bir futbolcuydu. Çoğu az takıma çıkan genç oyuncular gibi takımla birlikte sadece uzun uzadıya antrenman yapmıyor, bir an önce forma giymek istiyordu. Aralık 2015'te, antrenmanların henüz 4. haftası tamamlanmadan önce az takımın yedek kulübesinde yerini almıştı. Henüz 16. yaşını doldurmamıştı ki teknik direktörü, "Ayağa kalk Kylian," dedi. "Oyuna giriyorsun." Kylian, büyük bir heyecanla ayağa kalktı. Formasını şortunun içine soktu ve 4. hakemin yanına geldi. Tribünde annesi ve babası oğullarını izliyordu. "Elinden geleni yap evlat," dedi teknik direktörü. "Evet efendim," dedi Kylian. Oyuna girdiğinde rakibi olan Caen savunmasını yıpratabildiği kadar yıprattı. Çok iyi paslar atıp çok iyi koşular yaptı fakat 4 yaşından beri hayalini kurduğu ilk golü ne yazık ki atamamıştı. Teknik direktörü yine de Kylian'ı tebrik etti. "Böyle devam et, olacaktır göreceksin." Fakat çok geçmeden o ilk gol kendi evlerinde Troyes takımına karşı oynadıkları maçta gelmişti. Penaltı noktasına yakın bir bölümden çektiği şut kalecinin hemen yanından ağlarla buluşmuştu ve böylelikle gerçekleşmişti. Bu onun sadece ilk golü değildi. Tarihsel bir önemi de vardı. Monaco tarihinin gol atan en genç oyuncusu olmuştu. Üstelik ilk idolü olan Thierry Henry'nin rekorunu kırmıştı. Ardından profesyonel bir futbolcu olarak söz ettirmeyi başardı. İlk profesyonel imzasını Monaco'ya atmıştı ve bu durumdan dolayı son derece mutluydu. Her dakika sahada duramıyordu fakat oyuna girdiğinde de gerçekten çok uzun süre sahada kalıyordu. "Burada olduğum için çok gururluyum," dedi. "Birlikte umarım Nice kupalar kazanırız." Kazanacaktı. Düşündüğünden çok daha büyük kupaları düşündüğünden çok daha genç bir yaşta kazanacaktı hem de. İlkler. Yarım yıl gibi kısa bir sürede Kylian hem ilk az takım maçına çıkmış, ilk profesyonel sözleşmesini imzalamış ve Fransa ile 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı. Bu yüzden 16-17 sezonu başlarken Kylian kendisine fazlasıyla güveniyordu. Daha fazla oynamak istiyordu ve bunun için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Her maçın son 20 dakikası oyuna girmekten oldukça sıkılmıştı. Bunun için sezona bomba gibi başlaması gerekiyordu. Çalışmaları karşılığını verdi ve ilk hat-trick'e ulaştığında Monaco taraftarı adına tezahüratlar yapıyordu. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Kylian, Lig 1'de Monaco'nun tüm rakiplerini zorladı. Bütün Fransa yeniden Monacolu bu genç yıldızı konuşuyordu ve bazı Avrupa devleri yeniden Kylian için Monaco'nun kapısını çalmaya başlamıştı. Harika bir sezon geçirmeye başladı. Sahadaki istatistikleri de harikaydı. Her 60 dakikada bir ya gol ya da asist yapıyordu. Bu çizgisini sürdürmek için elinden geleni yapacak mıydı? Fazlasıyla evet. Kendisini, idollerinin peşinden giden ve birileri için yeni bir idol olmak için atamış biri olarak görüyordu. Kendine güveni, inancı, her şeyi tamdı. 11 Şubat 2017 tarihinde 5-0 kazandıkları FC Metz maçında Lig 1'deki ilk hat-trick'ini yaptı. 18 yıl 2 ay ile 2005 yılında Lig 1 tarihinde genç yaşta hat-trick yapan Wayne Minez'in 17 yıl 260 günlük rekoruna en çok yaklaşan isim oldu. 21 Şubat tarihinde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile karşı karşıya geldiğinde kalbi bu sefer heyecandan değil kendi potansiyeli için atıyordu. Adından söz ettirmişti fakat Şampiyonlar Ligi çok farklı bir boyuttu ve kelimenin tam anlamıyla siyah ve beyazın belli olduğu yer burasıydı. Fakat Mbappé sırıtmadı. Attığı golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış, Karim Benzema'dan sonra en genç gol atan ikinci Fransız futbolcu olmuştu. 53.000'den fazla taraftar, stadyumu doldurabildiği kadar doldurmuştu ve her biri tek bir ağızdan onun adını tezahürat yapıyordu.
Kylian, bu sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseldi. Son 16 turunda Manchester City karşısında ilk maçta 5-3 yenilip ikinci maçta 3-1 galip gelerek deplasman kuralıyla turu geçtiler. Çeyrek finalde Borussia Dortmund ile oynadılar. 3-2 kazandıkları maçta 2 gol attı. Sonraki maçta 3-1 galip gelip yarı finale yükseldiler. Hayalinin gerçekleşmesi, adım adım yıllardır arzu ettiği hayale kavuşması Kylian için inanılır gibi değildi. Yarı finalde Juventus ile karşılaştıklarında kendisine olan güveni tamdı fakat ne yazık ki Monaco, ilk maçta 2-0, ikinci maçta da 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler. Kylian, bu turda Juventus'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finalde gol atan en genç oyuncu oldu. Aynı Cristiano Ronaldo, o da bazı rekorları ele geçiriyordu. Juventus kalecisi Gianluigi Buffon'un 690 dakikalık gol yememe serisini de bozunca havaya bir sevinç yumruğu savurdu. Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maçta 6 gol attı. Aynı yıl Monaco ile ligde şampiyon oldu. Ligde çıktığı 29 maçta 15 gol ve 8 asist yaparak 17 sene sonra kazanılan şampiyonluğa doğrudan katkıda bulundu. Kylian en iyi sezonunu yaşıyordu. O sezon lig ve kupa maçlarında 2587 dakika sahada kalarak toplam 44 maça çıkıp 26 gol attı. Kylian artık sadece Fransa'da değil, tüm dünya futbol kamuoyunda konuşuluyordu. Başarının güzelliği burada saklıydı. Bir başarı yakalamaya başladığında devamı adeta çorap söküğü gibi geliyordu. Mart 2017'de Lüksemburg ve İspanya ile oynanacak maçlar için ilk kez ana kadroya çağrıldı. İlk maçına 25 Mart 2017'de 78. dakikada Dimitri Payet'in yerine oyuna girerek çıktı. Bu maçta 18 yıl 3 ay 5 gün ile Marian Wisniewski'nin ardından Fransa milli futbol takımında oynayan en genç ikinci oyuncu oldu. Monaco kariyerinin sonu. Monaco 2016-2017 sezonunu lig şampiyonu olarak tamamlayınca taraftar açısından ciddi bir doygunluk yaşadığını hissetti. Sanki bütün olay şampiyon olmak değil de şampiyon olmaya çalışmak gibiydi. Bu şampiyonluğu elde ettikten sonra kulüp yöneticileri bazı soruların cevabını aramaya başladı. Bu başarı, tek seferlik bir başarı mıydı yoksa devamı gelecek miydi? Bernardo Silva, kulüpten ayrılan ilk isim oldu. Mayıs 2017'de Manchester'ın mavi olduğunu iddia eden İngiliz devine, Manchester City'ye transfer olmuştu. Valère Germain, Marsilya'ya gitti. En son da Monaco taraftarını yıkan haber Benjamin Mendy'den gelmişti. Başarılı sol bek Manchester City'ye transfer olmuştu ve Kylian en çok yıkılan taraf olmuştu. Bütün güçlü takım arkadaşları bir farklı kulüplere gidiyordu ve bu Kylian'ın sinirlerini bozuyordu. Futbolu seviyordu, futbolda başarılı olduğunu da düşünüyordu fakat büyük kupalar tek başına kazanılamazdı. Özellikle Avrupa devleriyle mücadele ettiğin bir organizasyonda ne kadar iyi olursan ol takımının da en az senin kadar iyi olması gerekliydi. Fakat hangi takıma gitmeliydi ki? Kendisini transfer etmek isteyen çok fazla kulüp vardı fakat değerli bir oyuncu oluşu onun sadece takımıyla anlaşmasını değil kulübünün de anlaşmasını zor kılıyordu. Olur da ayrılırsa Monaco ciddi anlamda Kylian'den bir bonservis bedeli kazanmak istiyordu. Fakat Avrupa'nın bazı büyük devleri bu parayı vermeye sıcak bakmıyordu. Zira hem bütçeleri yoktu hem de tam olarak emin olamıyorlardı. Arsenal'a gitmek istedi fakat Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde değildi ve bu Kylian gibi büyük başarılar kazanmak isteyen birisinin istemediği bir durum değildi. Liverpool bir diğer seçenekti fakat kulübün bütçesi Kylian için yeterli değildi. Manchester City gönlündeki en yakın isim olmuştu. Hem Guardiola'yı da Kylian çok iyi tanıyordu fakat bu sefer kulüpten ziyade Premier Lig Kylian'ı bir kez daha düşündürttü. FC Barcelona teklifte bulunsa hemen yanında olurdu çünkü Neymar takımdan ayrılmıştı ve FC Barcelona kariyeri için harika bir adım olabilirdi. Fakat Katalan ekibi Neymar'ın boşluğunu Dembélé ile doldurmuştu. Peki ya Real Madrid?
Sadece wow. Kylian, o kutsal beyaz formanın hayalini hep kurmuştu. Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamak, El Clasico'da onunla birlikte harika işler çıkarmak çocukluk hayaliydi. Kulüp yöneticileri bir araya geldiler ve bonservis konusunu konuştular. Monaco 170 milyon pound istemişti. Real Madrid yetkilileri ise anlaşmayı 130 milyon pound artı bonuslara indirgemişti. Her iki taraf da bundan mutluydu. Fakat Real Madrid'in ilk 11'i, özellikle Kylian'ın oynadığı mevkiler tam anlamıyla doluydu. Karim Benzema, Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo. Kylian için yer yoktu. Ağustos ortalarına gelindiğinde de Real Madrid Futbol Kulübü'nden kimsenin ayrılmaması bu transferi suya düşürmüştü. Kylian'ın 14 yaşında birlikte fotoğraf çektirdiği idolüyle aynı takımda oynayamaması ciddi sinirlerini bozdu. Geriye Paris Saint-Germain kalmıştı. Kendi ülkesinin en öne çıkan takımlarından birisiydi PSG. Monaco'nun en büyük rakiplerinden biriydi. Futbol kamuoyu bu transferin gerçekleşmesinin zor olacağını çünkü Monaco'nun kendi elleriyle Bondilli bu çocuğu parlatıp en büyük rakibine transfer etmeyeceğini düşünüyordu fakat teklif azımsanacak gibi değildi. PSG'nin harika bir girişimi vardı ve tıpkı Barcelona'nın MSN'si gibi Messi, Suarez, Neymar, kendileri de buna yakın bir girişim yapmak istiyordu. MCN. Yan, Mbappe, Cavani ve Neymar. Monaco, Paris Saint-Germain ile anlaştı. Kylian Mbappe zaten ünlü bir futbolcuydu fakat bu transferden sonra çok daha fazla ünlü oldu. Bütün Paris'e sevgilerimle, bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Büyük projeleri, büyük hedefleri olan harika bir kulüp. Elimden geleni fazlasıyla yapacağım. Neymar ve Cavani ile birlikte mücadele etmek hem kendisini düşündürüyor hem de hırslandırıyordu. Paris Saint-Germain. 31 Ağustos 2017'de Paris Saint-Germain, Kylian'ın Monaco'dan kiralandığını duyurdu. Transferin asıl kırılma anı, dönemin Paris Teknik Direktörü Unai Emery'nin yaz aylarında Kylian'ın evinde yaptığı ikna edici konuşmaydı. Zidane, Kylian'ı kendi takımında görmek istiyordu ama Kylian'ın Paris Saint-Germain'e gitmesi bir açıdan planlarını bozmuştu. Zidane, genç oyuncuya Real Madrid'de şunları söyledi: "Unai'nin ne kadar güçlü, ne kadar iyi olduğunu hatırlıyorum. Kylian'a onunla oynayacağına dair söz verdi ve sözünü tuttu." Kylian bir Şampiyonlar Ligi maçına pek hazır değildi ama Unai kararlıydı. Bu yüzden yine de onunla oynadı. Bir gece saat 22.30'da Paris'e döndüm. Geldiğimde Antero'yu, PSG spor direktörü, arayıp durumu bildirdim ve o da benim bunu yapmamış olmama şaşırdı. Güneyde kaldım, gelmedim buralara ve ertesi gün saat 6'da ilk uçağa bindim. 2 saat sonra Kylian'ın kapı zilini kruvasanla çaldım. Paris Saint-Germain'li yöneticiler, transferi tamamladıktan sonra Arjantin medya kuruluşu Infoba'ya şunları söyledi: "Real Madrid'den 2 kat daha fazla çalışmak zorundaydık. Ailesiyle konuşmak ve onlara projemizi anlatmak için Kylian'ların evine gittik. Onu gerçekten istediğimizi ona göstermek için çok şey yapmak zorundaydık. Evet, şükürler olsun ki şu an amacımıza ulaştık." Kylian, ilk maçında 8 Eylül'de Ligue 1'de Medez'de oynanan 5-1'lik galibiyette gol attı ve bu maçta Benoit Assougbekoto kendisine faul yaptığı için oyundan atıldı. 4 gün sonra Kylian, Les Parisiens adına Avrupa'daki ilk golünü celtici deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-0 mağlup ederek kaydetti. Paris Saint-Germain, Avrupa'yı domine etmeye başlamıştı ve bu büyüklüğe çıkması Kylian'ın iştahını daha da çok açıyordu. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci grup maçında PSG'nin Bayern Münih'e karşı 3-0 galibiyetinde rol aldı. Edinson Cavani ve Neymar'a asist yaptı. 6 Aralık'ta Mbappé, Şampiyonlar Ligi'ndeki 10. golünü Bayern Münih'i 3-1 mağlup ettikleri maçta attı ve bir ilke imza attı. 18 yıl 11 aylıkken bu hedefe ulaşan en genç oyuncu olmuştu.
8 Mayıs 2018'de kulüple ilk lig şampiyonluğunu kazanan Mbappé, PSG'nin Les Herbiers'ı 2-0 yenerek 2017-18 Coupe de France'a katılmasında pay sahibi oldu. Temmuz 2018'de Kylian, Lucas Moura'dan boşalan kadro numarasını alarak PSG sonraki sezon için 7 numaralı formayı aldı. K7LAN hashtagini kullanan Mbappé, "Sahada ilerlemeye çalışıyorum ve benim için numara değiştirmenin tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Bu bir nevi kendimi kendime kanıtlama durumu. 7 numaralı forma bir efsane ve birçok büyük giydi. Umarım sahada bu sayının hakkını verebilirim," dedi. Sezonun ilk maçında Kylian, son 10 dakikada 2 gol attı ve PSG, Ligue 1'de Guingamp'ı 3-1 mağlup etti. Bir sonraki lig maçında, Mbappé, Cavani ve Neymar ile birlikte Angers karşısında 3-1'lik bir galibiyetin baş mimarlarından oldu ve bu müsabakada golünü attı. 1 Eylül'de deplasmanda Nimes karşısında 4-2'lik bir galibiyette de gol attı ve asist yaptı. Ancak kariyerinde ilk kez, arkadan geç bir mücadeleyle misilleme olarak Tiji Savanieri itti ve direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Mbappé oyundan atılmasıyla ilgili olarak maçtan sonra gazetecilere, "Tekrar yapma şansım olsaydı, aynı şeyi yapardım. Taraftarlardan ve herkesten özür dilerim ama bu tür şeylere tahammül edemiyorum," dedi. 8 Ekim'de Mbappé, Lyon karşısında evinde 5-0 kazandıkları galibiyette sadece 13 dakikada 4 gol attı ve Ligue 1'de son bir maçta 4 gol atan en genç oyuncu, 19 yıl 9 ay oldu. 3 Aralık'ta Mbappé, France Football tarafından dünyanın 21 yaş altı en iyi oyuncusuna verilen Copa Trophy'nin ilk galibi oldu. İdolü olan Pelé'nin, Henry'nin Cristiano Ronaldo'nun izinden adım adım gidiyordu. 19 Ocak 2019'da Mbappé, Guingamp'ı 9-0 yendikleri maçta hat-trick yapan iki oyuncudan biriydi, diğeri Cavani'ydi ve önceki sezon PSG'nin kırdığı rekoru kırmıştı. 12 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Old Trafford'da Manchester United'ı 2-0 yendikleri maçta bir gol attı. 2 Mart'ta deplasmanda Caen'i 2-1 yendikleri maçta 2 gol atarak kulüpteki 50. golüne ulaştı. Durdurulamıyordu ve bundan son derece keyif alıyordu. 6 Mart'ta PSG, evinde Manchester United'a karşı 3-1 mağlup oldu ve deplasman golleri kuralına göre Şampiyonlar Ligi'nden elendi fakat Mbappé yine gündemi fazlasıyla meşgul etmiş gözüküyordu. 3 Ağustos'ta Mbappé, Rennes'i 2-1 yendikleri maçta gol atarak 2019-20 sezonunun ilk şampiyonluğu olan 2019 Troples Champions'ı aldı. Daha sonra PSG'nin sezonun açılış Ligue 1 maçında, 11 Ağustos'ta Nimes karşısında kendi sahasında 3-0 galibiyetle tekrar gol attı. 22 Ekim'de yedek kulübesinden çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde Belçika tarafını Club Brugge karşısında deplasmanda 5-0 yendikleri maçta mükemmel bir hat-trick yaparak 20 yıl 306 günlükken, turnuvada en az 15 gol atan en genç oyuncu oldu. Bazı medya kuruluşları kendisine hat-trick kralı demeye başlamışlardı. Fransa, yeni Henry'sine kavuşmuştu. 1 Mayıs 2020'de Paris Saint-Germain, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle sezonun iptal edilmesinin ardından lig bir şampiyonu oldu. Ligin erken askıya alındığı sırada PSG, ikinci sıradaki Marsilya'ya karşı 12 puanlık bir farkla birinci sıradaydı. Mbappé, 2019-20 sezonunu Ligue 1'de Monaco'dan Wissam Ben Yedder ile birlikte sezonu 18 golle en çok gol atan oyuncu olarak tamamladı. Maç başına üstün gol oranı nedeniyle en çok gol atan oyuncu unvanını almıştı. 24 Temmuz'da 2020 Coupe de France finalinde Saint-Étienne'e karşı Mbappé, oyundan atılan Lodge Perry'nin kışkırtmasının ardından sakatlandıktan sonra zorla oyundan atıldı. PSG maçı 1-0 kazandı. 12 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta'ya karşı sahaya geri döndü. Yedek oyuncu olarak geldi ve sakatlık anında Erik Mavim Choupo-Moting'in maç kazandıran golüne asist yaptı. Sonunda gerçekleşmişti. PSG sonunda Şampiyonlar Ligi finaline çıkmıştı ve Mbappé hayalini kurduğu en büyük kupalardan birini almaya çok yakındı fakat işler planlanıldığı gibi gitmedi.
Mbappe ve takımı 23 Ağustos 2020'de Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 yenildi. Yeniden gol kralı. Mbappe, Fransa milli takımıyla oynarken Covid-19'a yakalandıktan sonra sezonun ilk 3 maçını kaçırdı. 20 Eylül 2020'de Nice karşı deplasmanda alınan 3-0'lık galibiyetle sahalara geri döndü ve penaltıdan bir gol kaydetti. 5 Aralık'ta Ligue 1'de Montpellier'e karşı oynanan maçta Mbappe, PSG adına 100. golünü atarak Paris kulübü için bu başarıyı elde eden yalnızca 5. oyuncu oldu. Mbappe, kendi takımının son Şampiyonlar Ligi grup maçında ilk 2 golünü attı. PSG maçı 5-1 kazandı ve grup galibi olarak eleme aşamasına katılmaya hak kazandı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. Bu rekor daha sonra aynı sezon Erling Haaland tarafından geçilecekti. 16 Şubat 2021'de Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı hat-trick yapan 3. oyuncu oldu ve bunu PSG'nin Camp Nou'da 4-1'lik 16. tur galibiyetinde yaptı. Bütün İspanya, adeta soğuk duş almış gibi kala kalmıştı. Mbappe'nin hat-trick'i ayrıca Pauleta'nın toplam 109 golünü geride bıraktırarak onu PSG'nin en çok gol atan 3. oyuncusu yapmıştı. Önünde Cavani, 200 gol ve Zlatan İbrahimovic, 156 gol vardı. 10 Mart'ta Barcelona'ya karşı oynanan ikinci maçta Mbappe, Parc des Princes'te bir berabereyken gol attı ve toplamda 5-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki 25. golünü atarak rakibi Lionel Messi'yi geride bıraktı ve bunu başaran en genç oyuncu oldu. İlk maçta yaptığı hat-trick'e ek olarak Mbappe, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya karşı 4 gol atan ilk oyuncu da olmuştu. 7 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Bayern Münih'e karşı oynanan maçta Mbappe 2 gol atarak takımının Allianz Arena'da 3-2 galibiyet almasına yardımcı oldu. Bu, PSG'nin 1994'ten beri Münih'teki ilk galibiyetiydi. PSG daha sonra yarı finale yükseldi fakat Mbappe baldır sakatlığı nedeniyle ikinci maçı kaçırdı ve takımı Manchester City tarafından elendi. 17 Mayıs'ta Mbappe, Reims'i 4-0 yendikleri lig galibiyetinde sezonun 40. golünü atarak bugüne kadarki en verimli sezonunu yaşamış oldu. Kariyerinde ilk kez 40 gole ulaşmıştı. 3 gün sonra, Mbappe bir gol attı ve Coupe de France finalinde eski kulübü Monaco'ya karşı ikinci asisti yaptı. PSG sezonun ilk büyük kupasını 2-0 kazandı. Kylian, Lig 1 turnuvasını 27 golle bitirdi ve üst üste 3. sezonda en çok gol atan oyuncu oldu ama PSG Lig şampiyonluğunu kaçırdı. Mbappe, sezonu Lig 1 yılın oyuncusu ödülüyle bitirdi ve Lig 1 sezonun takımında yer aldı. 14 Ağustos 2021'de, Paris Saint-Germain'in 2021-22 sezonunun Strasbourg'a karşı iç sahadaki açılış maçından önce Mbappe, İspanyol kulübü Real Madrid'e imza atmak istediğine dair söylentiler çıkmış ve taraftarı tarafından yuhalanmıştı. Yakın çevresine bir yere gittiğim yok, buradayım, demişti fakat taraftarı Mbappe'ye pek inanmamıştı. Maç, Parisliler için 4-2 galibiyetle sona erdi ve Mbappe takımının 3 golünü atan isim olmuştu. Sezonun ilk golünü 6 gün sonra Brest'e karşı deplasmanda aldığı 4-2'lik galibiyette attı. 29 Ağustos'ta Reims'e karşı oynanan ve Lionel Messi'nin PSG formasıyla ilk maçına çıktığı sonraki maçta, Mbappe'nin 2 golü sayesinde PSG maçı 2-0 kazandı. 24 Kasım'da Mbappe, City of Manchester Stadyumunda Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City'ye 2-1 mağlup eden golü attı. 7 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'yi 4-1 yendikleri maçta 2 gol attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 30. ve 31. golleri, onu müsabaka tarihinde bu sayıya ulaşan en genç oyuncu yapmıştı. 12 Aralık 2021'de Mbappe, Ligue 1'de Monaco'ya karşı 2 gol atarak PSG için bir asırlık lig golüne ulaştı.
22 yaşında ve 357 günlükken, Opta'nın 1950-51 sezonunda veri kaydetmeye başlamasından bu yana Fransa'nın en iyisi olarak tek bir takımda 100 gol atan en genç oyuncu oldu. 3 Ocak 2022'de Mbappé, sezonun ilk hat-trick'ini Vannes karşısında 4-0 Coupe de France galibiyetinde yaptı. 11 Şubat'ta, Rennes karşısında 1-0'lık galibiyetinde durma süresinde galibiyet golünü attı. Bu başarıyı 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 16. turun ilk ayağında 1-0 galibiyetle tekrarladı. İkinci maçta bir gol daha atarak Paris Saint-Germain tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu. Ancak takımının Santiago Bernabéu stadyumunda 3-1 mağlup olmasını engelleyemedi. Kylian Mbappé, her gol attığında çocukluk idollerine bir adım daha yaklaştığını düşünüyordu. Harikaydı ve tüm dünya Messi-Ronaldo karşılaştırması yaparken resmen aradan çıkıp "Sahnede ben de varım" demişti. 21 Mayıs 2022'de Mbappé, Real Madrid'e olası transfer spekülasyonlarına rağmen PSG ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Adı hep Real Madrid ile anılıyordu. Bu durum La Liga yetkililerinin önceki yıllarda PSG'nin biriken kayıplarıyla ilgili olarak UEFA'ya şikayette bulunmasına neden olmuştu. Mbappé, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i bizzat aradı ve görüştü ve o sırada ona Real Madrid'e imza atmayacağını söyledi. Mbappé ve PSG'nin de bölgede 100 milyon sterlinlik bir anlaşma rakamı elde ettiği bildirildi. Mbappé'nin kontratının uzatılmasını takip eden saatlerde, Mbappé, Metz'i 5-0 yendikleri maçta hat-trick yaparak üst üste 4. sezonda 28 gol atarak sezonu en skorer isim olarak tamamladı. 4 sezon üst üste lig 1 gol kralı olarak bitiren 3. oyuncu oldu. Mbappé ayrıca sezonda 17 asist yaparak lig 1 tarihinde hem en çok gol atan hem de en çok asist yapan oyuncu olarak bitiren ilk oyuncu olmuştu. 13 Ağustos 2022'de Mbappé, maçın başlarında bir penaltı kaçırdıktan sonra, PSG için sezonun ilk golünü Montpellier'e karşı evinde 5-2 galibiyetle attı. 8 gün sonra, deplasmanda Lille'yi 7-1 yendikleri maçta yeniden sezonun ilk hat-trick'ini yaptı. Maçtaki ilk golü 8 saniye olarak kaydedildi ve bu, Michel Rion'un 1992'de Caen'e karşı Guingamp için attığı golün 1/10 sonra, Lig 1 tarihinde atılan en hızlı ikinci gol oldu. 6 Eylül'de Mbappé, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında Juventus'a karşı bir gol atarak Parislilerin evinde 2-1'lik galibiyeti garantiledi. 11 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde evinde Benfica ile bir berabere kaldığı maçta bir penaltı attı ve 31 golle Avrupa müsabakalarında PSG'nin en çok gol atan oyuncusu oldu. Ancak maç, Mbappé'nin Ocak transfer döneminde PSG'den ayrılmak istediğine dair basında çıkan haberler yüzünden bu haberlerin arkasında kalmıştı. "Mbappé, çok mutluyum. Ocak ayında ayrılmam için hiçbir sebep yok" diyerek bu transfer söylentilerini yalanladı. Mbappé ve Fransa milli takımı. 17 Mayıs 2018'de Mbappé, Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası için Fransa kadrosuna çağrıldı. 21 Haziran 2018'de ilk Dünya Kupası golünü Fransa'nın Peru'yu 1-0 yendiği maçta grup aşamasında attı. Bu gol, Kylian'ı 19 yaşında Dünya Kupası tarihinin en genç Fransız golcüsü yaptı. 30 Haziran 2018'de Arjantin'i 4-3 yendikleri maçta maçın adamı seçildi. 2 gol attı ve ceza sahası içinde yaptığı faul sonucunda Antoine Griezmann penaltıdan golü buldu. Mbappé, 1958'de Pelé'den sonra bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan ikinci genç oldu. Maç sonrası bir basın toplantısında Mbappé şunları söyledi: "Pelé'den sonra ikinci olmak gurur verici ama hadi her şeyi belirli bir bağlama oturtalım, Pelé bambaşka bir kategoride. Eşi benzeri yok." 15 Temmuz'da Mbappé, 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'a karşı gol attı ve Fransa maçı 4-2 kazandı. Pelé'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan ikinci genç oldu ve turnuvada 4 golle FIFA Dünya Kupası en iyi genç oyuncu ödülünü aldı.
Pel, sosyal medyadan onu tebrik etti ve "kulübe hoş geldin" dedi. 11 Haziran 2019'da Mbappé, Euro 2020 elemelerinde deplasmanda Andorra'yı 4-0 yendikleri maçta 100. kariyer golünü attı. 5 Eylül 2020'de Mbappé, İsveç'e karşı 1-0 galip geldikleri maçta UEFA Uluslar Ligi galibiyetinde Fransa adına tek golü attı. Ancak maçtan 2 gün sonra Covid-19 testi pozitif çıktı. 7 Ekim 2020'de Ukrayna'ya karşı 7-1 galibiyetle Fransa formasına geri döndü. Bu maçta bir gol atıp bir de asist yaptı. Bir hafta sonra, Hırvatistan'ı 2-1 yendikleri maçta galibiyet golünü attı. Fransa, Nations League grubunu zirveye taşıdı ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finallerine katılmaya hak kazandı. UEFA Euro 2020, Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelendi. 18 Mayıs 2021'de Mbappé, ikinci büyük uluslararası turnuvası olan UEFA Euro 2020 için Fransa kadrosuna çağrıldı. 15 Haziran'da Mbappé, Almanya'ya karşı bir grup aşaması maçında bir gol attı ve daha sonra bir asist yaptı. Her ikisi de daha sonra ofsayt olarak kabul edildi. 28 Haziran'da, Karim Benzema'nın Fransa'nın 16. turda İsviçre ile oynadığı maçtaki ilk golüne asist yaptı. 3-3 berabere kaldıktan sonra maç penaltı atışlarına gitti. Mbappé ne yazık ki 5. penaltıyı atamadı ve Fransa turnuvadan elendi. Mbappé, Fransa'nın turnuvada oynadığı 4 maçın hiçbirinde gol atamadı. 7 Ekim 2021'deki Uluslar Ligi yarı finalinde Mbappé, Benzema'ya asist yaptı ve daha sonra penaltı noktasından bir gol atarak Fransa'nın arkadan gelip Belçika'yı 3-2 yenmesine yardımcı oldu. 3 gün sonra, maçı eşitlemek için bir kez daha Benzema'ya asist yaptı ve daha sonra İspanya'ya karşı 2-1 galibiyetle Fransa adına maç kazandıran golü attı. Uluslar Ligi finalinde 2 gol ve 2 asistle Mbappé, yarışmanın en golcü ödülü olarak bilinen altın ayakkabı ödülüne layık görüldü. 13 Kasım'da Mbappé, 2022 Dünya Kupası elemelerinde ilk golünü, Kazakistan'ı 8-0 yendikleri maçta attı ve Fransa turnuva finallerinde yerini aldı. Mbappé'nin ilk yarıda sadece 32 dakikalık bir süre içerisinde hat-trick yapması, ülkesi için yaptığı ilk hat-trick oldu ve bu 1985'te Dominique Rochetti'den bu yana Fransa için atılan ilk hat-trick oldu. 3 gün sonra, Mbappé bir gol daha attı ve Fransa'nın son Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya'yı deplasmanda 2-0 yendikleri maçta Benzema'ya bir asist daha yaptı ve böylelikle Benzema'ya arka arkaya 5. asistini yapmış oldu. Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 22 Kasım 2022'de Katar'da Avustralya'ya karşı oynadı. Maçta Mbappé, Fransa'nın 4-1'lik galibiyetteki 4 golünün 3'ünde yer aldı. İkinci golü hazırladı, 3. golü attı, Ousmane Dembélé ortasındaki kafa vuruşuyla, 4. gol için Olivier Giroud'a asist yaptı. 4 gün sonra, Mbappé Fransa'nın 2 golünü de Danimarka'ya karşı oynadıkları ve 2-1'lik skorla sonuçlanan maçta atarak eleme turlarına çıkmayı garantiledi. Böylece Dünya Kupası şampiyonlarının lanetini kırmış oldu. Polonya'ya karşı 16 sayılık eleme turunda Mbappé, Fransa'nın 3-1'lik galibiyetinde 2 gol attı. Fransa'nın İngiltere ve Fas'a karşı çeyrek ve yarı final galibiyetlerinde de boy gösteren Mbappé, tarihte bir Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu ve 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı 3 gol attı. Arjantin, Mbappé'nin 2 dakikada 2 gol atmasına 10 dakikadan biraz fazla kala 2-0 öndeyken engel olamadı. Uzatmalarda Arjantin, Messi ile birlikte tekrar öne geçecekti fakat Mbappé uzatmalarda kazanılan bir penaltı ile, uzatmaların bitiminden 4 dakika sonra skoru 3-3 yaptı ve maç penaltı atışlarına gitti. Mbappé penaltıyı attı ama Fransa penaltı atışlarını kaybetti. Turnuvanın altın ayakkabısını 8 golle garantiledi ve Pel ile berabere kalan 12 golle Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en çok gol atan 6. oyuncusu oldu. 2018 finalinde bir gol atan Mbappé, 4 golle Dünya Kupası finallerinde açık ara en çok gol atan oyuncu oldu ve yaptığı hat-trick, 1966'da İngiltere adına G-Force'ten bu yana bir finaldeki ilk hat-trick'i oldu.
Kişisel hayatı. Time dergisiyle 2018'de yaptığı bir röportajda Mbappé, gençken futbol gelişimine odaklanmak için yaptığı fedakarlıklardan bahsetti. Ergenlik döneminde, arkadaşlarla dışarı çıkmak, iyi vakit geçirmek gibi sözde normal insanların anlarını yaşayamadığından yakındı ancak normal bir hayatı kaçırmış olmasına rağmen Mbappé, hep hayalini kurduğu hayatı yaşadığını belirtti. Profesyonel çıkışını yaptıktan sadece 4 yıl sonra Instagram'da 50 milyondan fazla takipçi kazandı. Sahne ışıklarına ilk girdiğinden beri hayatının tamamen alt üst olduğunu kabul ederken, mutlu olduğunu da söylüyor. Mbappé akıcı bir şekilde Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Mbappé'nin spor giyim ve ekipman tedarikçisi Nike ile sponsorluk anlaşması var. 2017'de olağanüstü yeteneği sayesinde, Nike'ın 18 yaşında kendi kişiselleştirilmiş kramponları olan Kylian Mbappé Nike Hypervenom 3'ü piyasaya sürmesini sağladı. 2018'de eski Brezilyalı forvet Ronaldo'nun R9 Mercurial kramponlarından ilham alan Nike Mercurial Superfly 6 kramponlarını tanıttı. 2018'de İsviçreli saat üreticisi Hublot, Mbappé ile küresel elçi olarak sözleşme imzaladı. Mbappé, EA Sports'un FIFA video oyunu serisinde yer alıyor. FIFA 18'de 94 ile en yüksek potansiyel reytingine sahipti. Kendine özgü gol kutlaması, kolları kavuşturulmuş ve elleri koltuk altlarının altına sıkıştırılmış pozu ile Mbappé, FIFA 21'in kapak yıldızı olarak yer alıyor ve bu da onu kapakta tek başına yer alan en genç oyuncu yapıyor. 208. 22 Şubat 2018'de Mbappé, Afrika'nın en büyük iki forveti, eski AC Milan forveti ve şu anki Liberya Başkanı George Weah ve eski Chelsea ve Fildişi sahili forveti Didier Drogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir toplantıya katıldı. Mbappé, ailesinin Afrika kökenli olması nedeniyle Afrika sporunun gelişiminin kendisi için önemli olduğunu belirtti. 28 Ocak 2019'da Mbappé, uçağı bir hafta önce Manş Denizi üzerinde kaybolan futbolcu Emiliano Salah'ı bulmaya yönelik özel bir arama görevini finanse etmek için bir kitle fonlaması kampanyasına $34.000, yaklaşık 26.000 pound, bağışta bulundu. Daha sonra, 10 Şubat 2019'da Mbappé, uçağın hala kayıp olan pilotu David Botson'u aramayı finanse etmek için oluşturulan GoFundMe kampanyasına 27.000 pound daha bağışladı. 19 Kasım 2021'de Mbappé ve 2020 yaz olimpiyatlarında Çinli dalış altın madalyası sahibi Zhang Yaqi, türler için tanıtım ve farkındalık yaratma kampanyasının bir parçası olarak Beoval Hayvanat Bahçesi'nde 2 yavru pandanın sırasıyla vaftiz babası ve vaftiz annesi oldu. Mbappé, oyun stili olarak Arsene Wenger tarafından Thierry Henry ile benzerlikleri olan dev bir futbol yeteneği olarak tanımlanmıştır. 2018 Dünya Kupası'nda Fransa için gösterdiği yetenekleri, onun medyada Pelé ile karşılaştırılmasına yol açtı. Çok yönlü bir forvet olan Mbappé, genellikle kanat oyuncusu olarak oynuyor ve her iki ayağındaki yeteneği nedeniyle her iki kanatta da oynayabilir. Sol kanatta genelde daha güçlü olan sağ ayağından dolayı ortayı kesme yeteneğine sahip ve aynı zamanda sağ kanattan takım arkadaşlarına şans yaratma ve vizyonu nedeniyle asist sağlama yeteneğine de sahip. Ayrıca soğukkanlılığı, iş bitiriciliği ve kaleye odaklanması nedeniyle merkezde bir ana forvet olarak da oynayabiliyor. Son derece becerikli bir oyuncu olan Mbappé, aynı zamanda mükemmel top sürme yeteneğinin yanı sıra patlayıcı ivmesi, çevikliği, hızlı ayakları ve topa sahipken yaratıcılığıyla da tanınır. Birebir durumlarda rakiplerini yenmek için ani hız veya yön değişiklikleri onu vazgeçilmez bir kanat oyuncusu yapıyor. 17 yaşında zayıf bir yapıya sahipti ancak fiziksel güç ve atletizm ile yetenekliydi. 22 yaşına geldiğinde, fiziksel olarak elit bir golcü haline geldi. Mbappé, teknik becerilerine ek olarak, olağanüstü hızı ve hızlı top sürme sırasındaki yakın top kontrolünün yanı sıra mükemmel hareketi, taktiksel zekası ve her iki sahada da hücum koşuları yaparak savunma hattını yenme becerisiyle büyük saygı görüyor. Topun dışında koşularını zamanlama yeteneği, rakip defansları esnetmesine ve ayrıca onu karşı saldırılarda tehlikeli bir saldırı tehdidi haline getirmesine olanak tanır.
Nisan 2017'de eski Fransa milli takımı Nicolas Anelka, Mbappé'nin defansta koşma yeteneğinin kendisine 1996 olimpiyatlarındaki Ronaldo'yu hatırlattığını ve Mbappé'nin birinci sınıf bir oyuncunun özelliklerine sahip olduğunu söyledi. Mbappé, Fransız Le Figaro gazetesi tarafından yapılan bir sıralamada dünyanın en hızlı oyuncusu seçildi. Inter Milan ve Hollanda'nın defans oyuncusu Stefan de Vrije en zorlu rakibi sorulduğunda, Mbappé'nin çocukluk idolü Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere herkesin önüne koydu. 2018'de Mbappé, CS tarafından transfer değeri açısından dünyanın en pahalı oyuncusu olarak kabul edildi. Mbappé, 2018 ve 2019'da FIFA World 11, 2018'de UEFA Yılın Takımı ve 2016-17, 2019-20, 2020-21 ve 2021-22'de UEFA Şampiyonlar Ligi sezonun kadrosuna seçildi. 2021'de Globe Soccer Yılın En İyi Oyuncusu ödülüne layık görüldü. 2017'de Altın Çocuk, Lig 1 Yılın Oyuncusu ödülünü 3 kez kazandı ve devam eden 4 sezonu Lig 1 Gol Kralı olarak bitirdi. 2021-22 sezonunda hem Lig 1 Gol Kralı hem de asist sağlayıcısı olarak bitiren ilk oyuncu oldu. Mbappé'nin Cristiano Ronaldo'dan sonra dünyanın en çok kazanan ikinci futbolcusu olduğu bildiriliyor. Kylian Mbappé'nin başarıları: 1x Yılın Futbolcusu 2018 Fransa 9x Gol Kralı 21-22 Lig 1 28 gol 21-22 Coupe de France 5 gol 21-22 Dünya Kupası 2022 8 gol 20-21 Lig 1 27 gol 20-21 Coupe de France 7 gol 20-21 UEFA Nations League Finals 2 gol 19-20 Lig 1 18 gol 18-19 Lig 1 33 gol 15-16 Coupe Gambardella 3 gol 1x sezonun oyuncusu 18-19 Paris Saint-Germain 1x Dünya Kupası şampiyonu 2018 Fransa 1x Dünya Kupası ikincisi 2022 Fransa 5x Fransız şampiyonu 21-22 Paris Saint-Germain 19-20 Paris Saint-Germain 18-19 Paris Saint-Germain 17-18 Paris Saint-Germain 16-17 Monaco 1x Winner UEFA Nations League 2021 Fransa 3x Fransız Kupa şampiyonu 20-21 Paris Saint-Germain 19-20 Paris Saint-Germain 17-18 Paris Saint-Germain 2x Französischer Liga Pokalsieger 19-20 Paris Saint-Germain 17-18 Paris Saint-Germain 1x French Youth Cup Winner 15-16 AS Monaco U19 1x U19 Avrupa Şampiyonu 2016 Fransa U19 3x Französischer Superpokalsieger 20-21 Paris Saint-Germain 19-20 Paris Saint-Germain 18-19 Paris Saint-Germain